sürü korkunç zehir var sokaklarda. Annesini, ailesini katleden çocuklardan bahsediyorlar. İnci tanelerinde ilk defa uyuşturucu yüzünden annesini ve ailesini katleden çocuklar şeklinde bir cümle duyduk. Ciddi bir kitle Nehir'in annesini öldürdüğünü tahmin ederken bizzat Azem'den duyduğumuz bu replik kafa karıştırdı. Bilindiği üzere Yılmaz Erdoğan dizinin senaryosunu tek başına her detayı adeta ince ince dokuyarak yazıyor. İşte bu denli bir diyalog yazılınca da üzerine düşünülmesi gerektiği kanısına vardım. Sizce Azem'in söyledikleri büyük sırra dair bir ipucu muydu? Yoksa genel izleyiciyi ters köşeye yatırmak amacıyla hedef şaşırtmak için miydi? Şahsi düşünceme gelirsek, geçen videomda da dediğim gibi bence Hande'nin katili Nehir çıkmayacak. Azem'den duyduğumuz o diyalog da tamamen olayı Nehir'in üzerine çekmek için yapılmış gibi duruyor. Şimdi dizinin güncel olaylarına gelelim. Azem Yücedağ Talip Salacağı dövdü. Her ne kadar sözünü tutan ve ferahlayan bir Azem görsek de bu işin bedeli ağır olacak. Kafasına estiği gibi şirkete gidip de patronu dövmek hem kanıtsız hem de cezasız kalmayacaktır. Talip, Azem'in bir kez daha hapise girmesi için elinden geleni yapacaktır. Ayrıca kamera kayıtları, darp raporu gibi gerekli belgelere ulaşarak şikayetçi olmaya hazırlanan Talip'in işi hukuken pek de zor değil. Zira karşısında insan öldürmekle, ki o insan eşi, yargılanan sicili bozuk bir adam varken. Peki kağıt üzerinde baktığımızda, yani deminki saydığım etkenleri göz önünde bulundurduğumuzda neredeyse tutuksuz yargılanması imkansız olan Azem Yücedağ bu işten nasıl sıyrılacak? Tek bir ihtimal var, Talip'in şikayetçi olmaması. Fakat kendi şirketinde dayak yiyen kararlı Talip'i durdurmak için önemli bir neden veyahut zaaf lazım. Misal, Piraye ve Ayça vazgeçirmek için araya girebilir fakat bunun faydalı olacağını hiç düşünmüyorum. Böylelikle yine tek bir yol var, onu çıkarlarına ters düşen zaafından yakalayıp etkisiz hale getirmek. Birinci sezonda zaman zaman çapkınlığıyla öne çıkan Talip, o kaçamak ilişkileri yüzünden duvara toslayabilir. İş dünyasında önemli bir yere sahip olduğundan gizli ilişkilerinin ortaya çıkması ona zarar vereceği için Azem'in peşini bırakmak zorunda kalabilir. Olası şantaj durumunda menfaatini düşünmek en mantıklısı olacaktır. Biraz da dizideki aşk dengesini konuşalım. Zerre'nin Yıldız'a sürpriz teklifi hüzünle sonuçlandı. Zerre ilk tepkisini Azem'e karşı verdi ve aslında evrileceği noktaya dair de sinyalleri verdi. Dürüstlüğü ve iyiliği savunan Azem'e karşı çıkan bir Zerre gördüğümüze göre bundan sonraki planı belli oluyor. Reddedilmenin öfkesiyle yasa dışı bahis, kumar, kısacası şans oyunlarından kolay para kazanmanın yollarını arayacak. O işlere bulaşanlarda olduğu gibi bundan sonra da Zerre'yi dipsiz bir kuyu bekliyor. Öte yandan Yıldız ile Tayfun'un ilişkisi tüm hızıyla devam edecek. Yıldız iş hayatındaki önemli bir kuralı çiğneyecek ve Tayfun'la dışarıda buluşacak. Diğer bir yandan gerçeği yalana tercih eden Cihan, Semiramis'le olan bağını güçlendirecek. İkisinin de ayrı ayrı zorlandığı süreç daha güçlü bir sevgiyle birbirlerine dönmelerini sağlayacak. Son olarak babası Azem'in nezarete düştüğünü öğrenen Kürşat komiser mekanına gidip de bulamadığı oğlu Cihan'la önümüzdeki bölümde karşılaşacak. Hali hazırda Sırat'ın ölümünü soruştururken bir yandan da Cihan Reyyaz Savaşı'nın takibinde olacak. O savaşta ise işler kızışacak. Kuyucaklıların fabrikaya ortak olmasıyla hamle sırası Reyyaz'a geçti. Yanına aldığı Zahir'le birlikte çok can yakacakları aşikar. Özetle tehlike geliyor diyebiliriz. Eğer babasını durdurmak için Elif'ten hiç beklenmeyen bir hamle gelmezse. İnci taneleri analizimin sonuna geldik. Sizlerin görüşlerini de yorumlara beklerim. İyilikle ve sağlıcakla kalın.